Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Merhabalar, ben Cansu. Ben çok kötü bir hata yaptım. Zamanında annemin sözünü dinlemedim. 12 yıldır da onu görmüyorum. Çok pişman oldum yani sonrasında. Beni aradığını biliyorum. Onunla konuşmak da istiyorum. Bunu nasıl anlatırım bilemiyorum açıkçası. Yani onunla bir araya gelsem belki bir cesareti bulabilirim. Aklıma sizler geldiniz. Lütfen bana yardımcı olun. Kötü bir haldeyim, kötü bir durumdayım gerçekten. Ne yapacağımı bilemiyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Lütfen bana yardımcı olun. Kimden bir şans istiyorsun? Ben annemden bir şans istiyorum. Annenden Beni bir şans. affetmesini istiyorum. Babanı bu yaşına kadar hiç görmedin. Hiç Ve görmedim. 16 yaşında yaptığın büyük bir hatadan dolayı da annenle o gün bugündür hiç görüşmüyorsun. Her yaş döneminde hepimizin sevgiye ihtiyacı var, ait olmaya ihtiyacı var. Hele ki bir kız çocuğu evine, yuvasına, annesine, babasına kendine ait hissetmiyorsa dışarıda ait hissedecek birini arar. Ben onu çok aradım. Ben 12 yıl boyunca da onu hep ölmüş kabul ettim. Çünkü ulaşamadım. Ben onu hep öyle zannediyordum. Sildiniz mi peki? Onu silmedim. Ama ona söylemem gereken şeyler vardı. O yüzden ona hiçbir zaman kızım diyemedim. Sevgili izleyiciler, eskilerimizin söylediği, atalarımızın söylediği bütün sözler, hayat içinde karşılaştığımız olaylar da hep ne kadar doğru dedirten cinsten. Hep derler ya atalarımız, bir musibet bin nasihatten iyidir diye. Şimdi Cansu Hanım'la tanıştıracağım sizi. Cansu Hanım, yaşam içinde verdiği yanlış kararlardan dolayı bugün programımıza başvurdu ve annesini arıyor. Hoş geldin Cansu. Hoş bulduk. Nasılsın? Yani iyiyim demek isterdim ama çok üzgün durumdayım açıkçası. Anlayabiliyorum seni. Ben biraz hikayeni biliyorum aslında. Programa neden başvurduğunu da biliyorum. Fakat izleyicilerimizin de duyması adına ben senden kimden bir şans istiyorsun? Ben annemden bir şans istiyorum. Annenden Beni bir şans. affetmesini istiyorum. Evet, çünkü onu çok kırdım. Sözünü dinlemedim, büyük hata ettim. Hayatımın hatası diyebilirim. Yani af dilemek istiyorum. Ve çok zor günler yaşadım. Şu an ne yapacağımı bilmez durumdayım ve de son raddede artık aklıma siz geldiniz. Yani sağ olsun arkadaşlarınız da bana destek oldular. Şu an çocuğum güvenli bir yerde. Şimdi sen bize Ama bir yanım hep buruk tabii. bir yanın hep buruk. Evet, Aslında hep eksik değil mi? hep eksik, evet. Ne zamandır görmüyorsun anneni? 12 yıl oluyor. 12 yıl oldu. Doğru. Cansu bize başvurduğunda sevgili izleyiciler evsiz kalmıştı ve çocuğuyla birlikte sokaktaydı. Ekip arkadaşlarım hemen onunla ilgili ne yapabiliriz diye sen de hissetmişsindir, fark etmişsindir. Büyük bir mücadelenin içine girdiler ve Çok teşekkür ederim. Cansu'yu hemen apar topar bir otele yerleştirdik. Çocuğu da şu anda güvende. Kendi de sıcacık odasında. Tekrar teşekkür ederim gerçekten. kalıyor. Çok faydanız oldu, çok iyiliğiniz oldu bana. İnşallah elimizden ne geliyorsa seni annenle de kavuşturmak için İnşallah yapacağız bunu Cansu. istiyorum yani, bunu temenni ediyorum. Peki çok uzun bir süredir anneni görmüyorsun. 12 yıl oluyor. 12 yıldan beri. Çok büyük bir şey yaptım dedin. Evet, büyük bir hata yaptım. Çok Yani büyük bir hata ergenliğin yaptım vermiş dedin. olduğu duygu değişimleri. Saçmaladım diyebilirim Kaç aslında. yaşındaydın? Büyük hataydı. Annenden ayrıldığında 16 yaşındaydım. 16 yaşındaydın. Evet. Nasıl bir hata yaptın 16 yaşında? Baskı altında olduğumu düşünüyordum. Yani artık dayanamaz bir hale gelmişti benim için. Çok mu baskı yaşadıklarım. kuruyordu ailen? Psikolojik bir baskı altındaydım. Annen mi Evet, kuruyordu bu gerçekten baskıyı? öyle. Annem. Nasıl bir baskıdan bahsediyorsun? Zaten üvey babam vardı. Onunla pek iletişim halinde değildik. Diyalogumuz yoktu. Konuşmuyorduk. Annem genelde baskı uygulardı. Özellikle derslerim konusunda. Aslında yanlış, yani şu anki düşüncemle, şu anki kafa yapımla çok büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Ama o zamanlar öyle düşünmüyordum tabii. 16 yaşının vermiş olduğu belki Evet, bir... cahillik tabii, diyebilirim.
ben herkesi içinde bulunduğu durumla değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biraz önce dedin ki üvey babam vardı, iletişimimiz yoktu. Belli ki o dönemde senin hayatında baban yokmuş ama bilmiyorum Evet. görüşüyor muydun babanla? Annenle baban boşanmıştı anladığım kadarıyla. Boşanmışlardı. Boşanmışlardı. Ben Sen küçük yaşlardayken boşanmışlar. Babamı hiç görmedim. hiç görmedin Yani mi babamı babanı? görmedim. Hayır. Arayıp sormaz mıydı size? Hayır. Üvey babamla yaşıyorduk. Ben üvey babam ve kardeşim. Neden? Baban neredeydi? Bilmiyorum. Sormadım da açıkçası. Hiç sormadın mı babanı, annene? Yani geliştiriyordu annem sorduğum zamanlarda. Detaylı bilgiye sahip değildim açıkçası. Ve yaşım da küçüktü. Lay lay lom geliyordu her şey. Çok ciddiye almıyordum. Yani ben aslında de. sen parçalanmış bir ailenin kız çocuğusun ve Evet, babanı öyle. bu yaşına kadar hiç görmedin. Hiç Ve görmedim. 16 yaşında yaptığın büyük bir hatadan dolayı da annenle o gün bugündür hiç görüşmüyorsun. Maalesef öyle. Durum bu. Peki o hata dediğin şey ne? 16 yaşında evi terk ettim. Erkek arkadaşım vardı o zamanlar. Ona güvenerek böyle bir adım attım. Böyle bir Erkek hata arkadaşına güvenerek evi terk ettin. Annenin bundan haberi var mıydı? yaptım. Hayır, yoktu. Zaten haberi olsaydı... Erkek arkadaşından haberi yok muydu annenin? Hayır, yoktu. Tabii sonradan öğrendi. Durumlar böyle gelişince öğrendi. Belli bir zamandan sonra öğrenmiş olduk. Peki nereye gittin evi terk edip? Erkek arkadaşımla beraber gittim evi terk ederken. Onun amcası vardı. 2 yıl boyunca amcasının yazlığında kaldık. Bir dakika, bu erkek arkadaş dediğin kişi kim? Okuldan bir arkadaşım vardı, yakın arkadaşım. Onun kuzeniydi. Bazı zamanlar kuzenimi almaya gelirdi okula. Arabası da vardı tabii, havalı da biriydi. Herkesin ilgisi ondaydı. Sonra bir gün arkadaşım bana Yaşı geldi. peki? Yaş farkı var mıydı aranızda? Tabii vardı. 23 yaşındaydı kendisi. Sen 16 yaşındayken o 23 yaşındaydı. Evet. Seni okuldan arabasıyla almaya mı geliyordu? Hayır, kuzenini almaya gelirdi. Ha, sen o sırada mı gördün Ben onu? öyle gördüm, evet, Hı hı. o şekilde gördüm. Sonra arkadaşım yanıma gelip bir gün şey dedi bana, kuzenimin gözü sende, seninle tanışmak istiyor falan dedi. Ben de heyecanlandım. Tabii o yaşlarda insan şey oluyor, hoşuna gidiyor. Ki bütün kızların gözü ondaydı, ilgisi ondaydı. Sonra bir gün okulu gezmeyi teklif etti arkadaşım. Tabii Murat da gelecekti. Bir dakika dur. Şimdi ne var biliyor musun? Biraz önce bana dedin ki bütün kızların ilgisi onun üzerindeydi. Evet, doğrudur. Ama o seninle mi ilgileniyordu? Evet, öyleymiş. Yani Bunu arkadaşım sen söyledi. Aslında annenden, babanı zaten hiç görmedin. Hı hı. Ailenden göremediğin ilgiyi, sevgiyi dışarıda hemen Öyle birinden diyebiliriz. görüp böyle ona mı kapıldın? Kapıldım diyebilirim. Yani senin vasıtanla aslında ben anne babalara seslenmek istediğim için bunu detaylıca sormak istiyorum. Tabii. Bakın özellikle bu yaş döneminde, ergenlik dediğimiz yaş döneminde, aslında her yaş döneminde hepimizin sevgiye ihtiyacı var, ait olmaya ihtiyacı var. Hele ki bir kız çocuğu evine, yuvasına, annesine, babasına kendini ait hissetmiyorsa dışarıda ait hissedecek birini arar. Arar ve bu genellikle de bu programda da çok görüyorum. Hep yanlış ilişkiler olur. Hep onu kötü yola sürükleyecek ilişkiler olur. Umarım bu hikayenin sonunda öyle bir şey çıkmaz dediğim bütün olayların sonunda ne yazık ki bu kız çocukları harap oluyorlar. Ve sen şimdi çocuğunla bize başvurduğuna Evet, göre öyle. yine o sevgiyi başka yanlış gözlerde aradın. Belki Doğru de mu? öyle ama çaresiz kaldım. Ne oldu? Yani şu an hayatımda sahip olduğum tek şey evladım. Hı hı. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Bir hiçim yani, öyle söyleyeyim. Bir işim bile yok. Şimdi kaldığın yerden devam et. Okula gelip gidiyor, bütün gözler onun üstündeydi. O benle ilgileniyordu, ben onu sevdim dedin. Evet, Aslında aynen sen onu öyle. değil, onun ilgisini sevdin. Öyle de diyebiliriz aslında. Hı hı. Benim de ilgim vardı. Sonra işte arkadaşım okulu kırmayı teklif edince ben de hemen kabul etmedim, düşündüm. Annemi düşündüm. Annem çok tepki gösterirdi, çok kızardı bana. Daha önce hiç okulu Korktum. kırmış mıydın? Hayır, daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Bir yandan gitmek de istiyordum. Hı hı. Hoşuma da gitmişti bu durum. Yani Murat'ın ilgisi. Kabul ettim. Nereye gittiniz? Sinemaya gittik. Sonra arabası da Peki olduğu annen için hiç gezdik. anlamadı mı o evden çıkışında falan? Hayır, anlamadı. Çünkü okula diye çıkmıştım ben evden. Hı hı. Okula gittiğimi düşünüyordu. Üstün başın kıyafetlerin formayla mı çıktın sinemaya gittin? Okulda değiştirmiştik arkadaşımla beraber. Sivil kıyafetlerimizi giymiştik. Ondan sonra çıkmıştık. Hı hı. Gezme dönüşünde de tekrar formamı giyip öyle eve gidiyordum. Bu Annen şekilde annem anlamasın. anlamıyordu.
Evet. Sinemaya gittiniz. İlk görüşmenizdi o. Okulu İlk kırdı. görüşmemiz. Peki o Yani. sana demedi mi sana demedi mi hiç? Yani okulu kırma, derslerinden geri kalma, okul çıkışı görüşürüz ya da bir hafta sonu buluşuruz. Hayır demiyordu. Ki onlar bana bu durumu dayatıyorlardı. Onların isteği Dayatıyorlardı. üzerine, evet. Onlar söylüyordu, teklif ediyordu. Ben de kabul ediyordum. Sen bunun yanlış olduğunu bile bile okulu kırdın değil mi? Bile bile, evet. Çünkü daha önce yapmamıştım böyle bir şey. Benim için de bir ilkti. Peki annene Hatta haber birkaç gitmedi mi kez okuldan? tekrarlandı bu durum. Birkaç kez tekrarlandı. Aynen. Devam et. Tekrarlandı. Birkaç kez böyle yine aynı şekilde okula diye çıkıp geziyorduk. Birkaç defa tekrarlandı. Sonrasında bu durum su yüzüne çıktı maalesef. Nasıl Annem oldu? öğrenmiş oldu. Nasıl öğrendi? Servise geç kalmıştım. İstanbul'a yakın bir yere gitmiştik biz arabayla. Hatta yolda erkek arkadaşını da aldık. 4 kişiydik. Gezdik, dolaştık. Sonra işte trafiğe takılınca servise geç kalmış oldum ben. Okul servisine geç kaldım. Dönüş servisine mi? Eve Evet, git dönme aynen, servisine. eve dönerken Aha. okul servisine geç kaldım. Tabii formamı giyemedim. Fırsatım olmadı. Murat beni direkt eve bıraktı. Anne, hatta müdür yardımcısı da annemi arayıp devamsızlığım olduğunu söyledi. Çünkü artık üst üste bindi bunlar Aynen. ve haber veriyorlar aileye. Tabii. Haber verince annem öğrenmiş oldu. Ben de inkar edemedim ya da yalan söyleyemedim. Ne yaptı sana peki bunu duyunca? Çok büyük tepki gösterdi. Yani kötü, kırıcı şeyler söyledi bana. Kalbimi kırdı, gururumu incitti. Üstüme de yürüdü hatta, öyle söyleyeyim. Ama Peki demedi mi sen nereye gittin okulu kırıp? Ne yaptın? 3-5 kere yapmışsın bunu üst üste. Sen planlamışsın söyleyemedim, bunu. yani korktum. Annenden mi korktun? Evet. Şiddet Daha gösterir büyük bir tepki miydin? gösterir diye korktum açıkçası. Bu da çok önemli mesela. Neden çok önemli? Ben hiçbir zaman çocuklarınızla arkadaş gibi olun demiyorum. Anne babalar evde otorite figürüdür. Biraz çocuk anne babadan tabii ki çekinmeli ama onun bir sınırı var, bir çizgisi var. Eğer çocuklarınızı korkutursanız, eğer çocuklarınızı benimle bir şey paylaştığında sana tepki göstereceğim imajı yaratırsanız çocuklar yalana gider. Yapacağı şeyi gene yapar. Gizli kapaklı yapar. İşte tam da bu olayda olduğu gibi. Şimdi Cansu annesiyle güçlü bir ilişki içinde olsaydı, Cansu annesinin karşısına geçip 16 yaşında bu kız, 17 yaşında. Tabii ki erkek arkadaşı da olacak. Hoşlandığı biri de olacak. Bunu annesiyle paylaşması kadar doğal bir şey var mı? Bunu gizli kapaklı yaptığında yanlış yola sürüklenir. Siz olun anne babalar olarak çocuklarınızla belli bir mesafeyi koruyun ama gelip size bir şeyleri de anlatsın ki onları izleme fırsatı bulun. Onları koruyabilin. Yani şimdi sen annene gidip anlatabilseydin Cansu bunu. Anne ya okula biri geldi, arkadaşımın da kuzeni. Çocuk bana 2-3'tür de okulu kır diyor. Doğru bir şey mi yapıyorum? Sanki bu bana Evet. yanlış geliyor ama gönlümü de kaptırdım. Yani söylesem anlayış göstereceğini düşünmedim. Göstermeyecekti. Gösterseydi Ben öyle paylaşır düşünüyorum. mıydın annenle bunu? Tabii ki de paylaşırdım. Evlilik yapar mıydın o adamla? Evlendin mi bilmiyorum soracağım ama çocuğun olduğuna göre. O adamla uzun bir yola gider miydin? Kaçar mıydın? Mesela annen sana şunu deseydi Cansu, bak bu çok önemli. Kızım görüş bakalım ama ben nereye gittiğini bileyim. Bunları söylemiş olsaydı ben anneme her şeyi söylerdim. Evden Attığım her kaçar adımı mıydın? bildirirdim mesela. Kaçar mıydın evden? Yani mutlu olsaydım kaçmazdım tabii ki de. Psikoloji altında zaten bunu gerçekleştirdim. Böyle bir yanlış yaptım. Ruh halim kötüydü yani. Bir çıkış yolu mu arıyordun o evden gitmek için ya da Ergenliğin- mutlu olmak için? Ergenliğin vermiş olduğu bir duygu değişimi de var da bir hani. Bir de tutunacak bir dalın olmaz. Tutunacak bir dal. Baba da yok mesela. Annem de sürekli baskı uyguluyordu bana. Huzurum, mutluluğum yoktu. Bir kaçış olarak, ya bir kurtuluş olarak gördüm. Çare, çözüm olarak gördüm. Murat'ın da beni sevdiğini düşünüyordum o zamanlar. Sahip çıkacağını düşündüm. Bu yüzden böyle bir böyle bir durum içerisine girdim. Annenle ilişkinin kopuk olduğu bir profil çiziyorsun bana. Anne kız Evet. ilişkisi anlatıyorsun. Annem baskıcı, seni anlamayan, seni dinlemeyen bir kadınmış gibi hissettiriyorsun. Ama bir yandan da siz de fark ettiniz mi sevgili izleyiciler? Anne okula gitmesini, eğitim almasını, bak derslerin başarısız olursa olmaz gibi cümlelerle seni de eğitime de teşvik eden bir kadın. Belki de koruma içgüdüsüyle böyle bir şey yapıyordu. Yani şeyi Böyle bir çözemedim. muamele İlişkiniz gösteriyordu. nasıldı? Annen nasıl biriydi? Aslında şöyle söyleyeyim, şöyle bir gerçek var. Annem sürekli çalışmam konusunda destekliyordu beni. Sürekli yapıyordu, motivasyon sağlıyordu. Mesela derslerini çalış, ileride iyi bir meslek sahibi ol, kimseye muhtaç olma, kendi ayaklarının üstünde dur diye söylüyordu da aynı zamanda. Çok Bunları önemli bir şey geçemem. çünkü. Ama ben nedense baskı altında olduğumu hissediyordum. Yani
Bilmiyorum, belki doğru olanı yapıyordu Mesela ama bana ne yanlış yapıyordu geliyordu. sana baskı hissettirecek? Bize bir söylesene. Hiçbir etkinliğim yoktu, sosyal aktivitem yoktu. Arkadaşlarımı kendime kıyaslıyordum. Ben hep Hep evdeydim. evde miydin? Dışarı Hep çıkmana mı evdeydim. izin vermiyordu? Evet, Arkadaşlarınla aynen öyle. görüşmene. İzin vermiyordu yani. Kardeşin falan var mıydı? Var, kardeşim var. Erkek kardeşim var. Onunla da öyle mi davranıyorlardı? Ona öyle davranmıyorlardı. O daha çocuktu zaten. Yani Onunla ilişkilerini, erkek kardeşin... üvey babamın daha çok ilgisi vardı erkek kardeşime karşı. Yani Öz bana kardeşin karşı miydi, bir annenin ikinci evliliğinden olan kardeşin? Evet, aynen öyle. İkinci evlilik. Ayrımcılık hissediyordum evde bana karşı uygulanan. Belki de annemin önceki evliliğinden olan çocuk olduğum içindir. Öyle bir şey Üvey hissediyorum. olduğum içindir, evet. Mesela bir şey istediğim zaman hemen alınmazdı. Ya da böyle evde kendimi fazlalık olarak hissediyordum. Bir yük gibi, sığıntı gibi hissediyorum. Böyle hissettiriyorlardı bana. Annen de mi? O zaman zaman annem de, evet. Yani ilgileri daha çok erkek kardeşimdeydi. Mesela ona her şeyin en iyisi alınırdı. Onu gezmeye götürürlerdi. Ama ben bunu talep ettiğim zaman ne gerek var falan diye geçiştirirlerdi. Sen o yüzden de kendini hep değersiz Evet, hissettin. aynen öyle. Hem Değersiz üvey baban hem de annen tarafından. Maalesef öyle. Ama eğitimini, meslek sahibi olmanı hep destekliyordu anne. Evet. Doğru mu? Aslında bir yandan da kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyordum. Hatta bunu yapabileceğimi düşündüm. Bu gücü kendimde buldum nedense. Erkek arkadaşıma da güvendim. Yani Peki sen böyle işte ders çalışırken, ödevlerin olduğunda annen destek olur muydu, yardım eder miydi? annem Hiç mi evet, önemsemezdi? ders çalışmamı isterdi. Sürekli dayatma içerisindeydi ama yardımcı olamaz. Zaten onda çok şey yok. Hani ilkokul mezunu zaten kendisi. Çok da anlamıyordu zaten. Dayatma mıydı yoksa sana mı öyle geliyordu? Bana öyle geliyordu sanırım. O zamanlar öyle düşünüyordum. Peki biraz önce dedin ki ben işte erkek arkadaşım okulu kıralım, gezmeye gidelim diyordu. Hep sinemaya mı gidiyordunuz kaçtığınızda? Sinemaya gidiyorduk. Gezip dolaşıyorduk. O gün nereye gitmiştiniz sinema dışında? Evet. İşte bir yere gitmiştik işte. Çok hatırlamıyorum. Nasıl hani o gün yakalandığın gün ama? İstanbul'a yakın bir yere gitmiştik. Bir yerde işte, tam hatırlamıyorum yani açıkçası. Ben senin demek istediğini anladım aslında. Peki Cansu sen o gün yaptığın bir hatadan dolayı mı kaçmaya karar verdin? Evet, öyle oldu. O gün yakalandıktan sonra annemin bana gösterdiği muamele bardağı taşıran son damla diyebilirim. Ertesi gün Ne yaptı sana dövdü mü? dövdü desem yalan olur ama çok kırıcı şeyler söyledi. Sen serseri mi olacaksın dedi. Bir baltaya sap olamayacak mısın diye söylüyordu bana. Sert çıkışları oldu. O gün senin yanlış bir şey yaptığını annen anladı mı sence? O yüzden mi böyle davrandı sana? Galiba olabilir. Peki Cansu ben sana böyle bir abla gibi soracağım ama lütfen bana samimi cevap ver. Tabii. Sen o gün o evden gerçekten aşık olduğun için, sevdiğin için, sevgiyi dışarıda aradığın için mi kaçtın? Yoksa bir hata yaptım ben Aslı abla. Evde duramadım, bakamadım onların yüzüne mi diyorsun? Hangisiydi? Yani duramazdım orada. Evde kalamazdım. Annemin yüzüne bakamazdım. Utancından mı kaçtın yani? Evet. Bir bakıma öyle. Peki 16 yaşındaydın, bugün bir çocuğun var. Evet, çocuğum var. Sonrasında nasıl oldu? Annenin onayıyla, imzasıyla falan mı evlendin? Hayır. Nasıl oldu? Biz kaçtıktan sonra, evi terk ettikten sonra Murat'ın amcası var. Onun bir yazlığı var. 2 yıl boyunca yazlığında kaldık. 2 yıl. Evet. Nasıl? Öyle istediler. Ben de tamam dedim. Bir şey diyemedim. Yani onların fikrine uyuyordum ben. Onların kararına uyuyordum. 2 yıl sonrasında Murat'ın annesinin, ailesinin evine yerleştik. Peki Murat'la ikiniz mi kaldınız o yazlıkta? Evet, ikimiz kaldık. Sonrasında ailesinin evine yerleştik. Annesi bizi evine kabul etti. Bu 2 yıl boyunca annenler seni hiç aramadı mı? Hiç görüştün mü, konuştun mu? Aramışlar, polise gitmişler. Sonra bulamamışlar. Yani Çünkü daha ben reşit zaten değilsin. şöyle söyleyeyim, 2 yıl boyunca biz amcasının evinde kaldık. Neden bilmiyorum ama beni dışarı çıkarmıyorlardı hiçbir şekilde. Çünkü sebebini bu bir suç bilmiyordum. ya. 18 O zamanlar yaşından bilmiyordum küçüksün işte. ya. Evet, öyleymiş. Aslında onların yaptıkları bir suç.
O yüzden Evet, seni meğer dışarı suç çıkarmıyorlar. işlemişler ama ben bunun farkında değildim. Anneni hiç Ee, aramak aklına gelmedi mi? Hiç böyle ben yanlış bir şey yapıyorum duygusuna girip aramalıyım onları Aramak demedin mi? istedim ama cesaret bulamadım. Arayamadım yani. 18 yaşına geldiğimde Onlar sen 18'ine gelince mi seni davet ettiler kayınvaliden Evet. falan? öyle oldu. Tabii artık ortada her şey Reşit legal olduğum olabilecek, zaman. reşit oldun diye. Reşit olduğum zaman Murat'ın annesinin evine yerleştik. Orada kalmaya başladık, orada yaşadık. Evlilik Ee, ne zaman oldu? Evlilik hiç gerçekleşmedi. Ben 18'ime geldiğimde... Nasıl bir dakika sen 18 yaşına geldiğinde kayınvalidenin evine gidiyorsun Hı hı. ve hala evlenmiyor mu senle Murat? Hayır, ben evleneceğiz umuduyla zaten yanında kaldım. Çocuk var mı o sırada? O sürece kadar yoktu. 19-20 yaşlarında doğum yaptım. 19 yaşında Hı hı. dünyaya geldi çocuğun. Evet. Sen evlenmeden çocuk yaptın o zaman. Evet öyle Resmi oldu. olarak seninle evlenmediği Hayır. halde. Evleneceğini söyledi ama evlenmedi. Çocuktan sonra resmi nikah oldu mu? Hayır olmadı. Nikah kıymak istemedi. Peki Beni kayınvaliden istemedi. falan büyükleriniz bir şey demedi mi? Bu yanlış bir şey. Hayır onlar da bir şey demiyordu. Peki niye çocuk yaptı bu adam senden o zaman? Bilmiyorum. Sen niye kabul ettin çocuk yapmayı? Cahillikti yani. Beni sevdiğini düşünüyordum. Kabul edeceğini düşünüyordum. Çocuk olunca evlenir diye mi düşündün acaba? Hani 18'inde evlenmemiş, 19'unda 20'imde doğurdum diyorsun. Evet. Acaba çocuğu yapayım, nikahı altına alsın beni diye mi düşündün? Öyle düşünmedim. Öyle gelişti. Durum böyle gelişti. Peki kayınvaliden sahip çıkmadı mı? Hayır çıkmadı. Onunla neler yaşadın evde? Sonradan Murat memlekete gitti çalışmaya. Ben annesiyle evde tek kaldım. Yani zaten evde kötü muamele görüyordum. Hizmetçi gibiydim. Yani sonrasında oradan da gittim. Yani o Murat evi varken terk de mi ettim. sana öyle davranıyordu? Hayır. Murat O varken zamanlar o kadar iyiydi. davranmıyordu. Aynen, Murat gittikten gidince sonra. sana kötü davranmaya Kötü başladı. davranmaya başladı. Onun da beni istemediğini hissediyordum zaten. Peki Evde sen fazlalık gibiydim bunun için. bunları hissettiğinde Murat'ı açıp diyor muydun? Murat gel ben kötüyüm ya da beni de al yanına. Neden giderken seni de almadım köye giderken? Söylemedim çünkü annesini kötülediğimi düşünecekti. Öyle yaparsam. Seni niye orada bırakıp gitti? Çalışmaya diye gitti. Tamam sen de gitseydin. Bilmiyorum beni götürmedi. Sonrasında Murat'ı arayıp ne zaman geleceğini söyleyince bir şeyler uyduruyordu. Ne gibi? Geçiştirici cevaplar veriyordu. İşim var falan diye Hiç söylüyordu. dedin mi ben de geleyim yanına çocuğumuzu birlikte büyütelim? Söyledim ama gelme gerek yok ben geleceğim zaten diyordu bana. Para kendisi. falan gönderiyor muydu sana? Annesine gönderiyordu. Annesi de bana veriyordu yani harçlık olarak. Öyle bir birikimim yoktu, bir gelirim de yoktu. Artık ne verirse o şekilde geçip sağladım. Sen o evde Zaten hizmetçi onların gibi evindeydim miydin? ben de, evet. Evde yaşıyordun, evin temizliğini, yemeğini, kadının hizmetini yapıyordun. Öyleydi evet. Ama bir raddeye kadar dayandım. Sonrasında oradan da gitmek istedim. Zaten Murat'ın da ben evlenmeyeceğini de düşünmeye başladım artık. Yavaş yavaş artık böyle öğreniyordum. Gerçekleri görmeye mi İşin iç başladın? yüzünü öğrenmeye başladım. Neymiş için? Yaş ilerledikçe insan daha iyi anlıyor. Sonrasında annesinin memlekete gideceğini duydum, öğrendim. Meğer Murat'ın düğünü varmış. Ne? Ve ben bunu duyunca şok oldum, şaşırdım. Nasıl? Murat orada evlilik mi yapıyormuş? Evet. Evlenecekmiş. Bir başkasıyla. Ya Ne beni yaptın yıllarca peki? kandırdı. Üstüne çocuk da yaptı. Ama işin sonunda bir başkasıyla evlendi. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani yaptığım hatanın bedelini ödedim diyebilirim. Bunu kayınvalidenden mi duydun? Evet ondan duydum. Ne yaptın duyunca? Yıkıldım yani. Çok kötü hissettim. Ben ne yapmışım dedim. Ama Küçücük elimden de bir şey çocuğunla. gelmiyordu. Sığınacak bir limanım yoktu. Zaten annemle kopuktuk. Aramız kötüydü. Hiç konuşmadın mı o Sığınacak döneme hiç kadar kimsem annene? yoktu. Annenle hiç konuşmadın mı o süreçte? Hiç konuşmadım. İletişime geçemedim. Arayıp Murat'ı demedin mi? Ya sen bizim bir çocuğumuz var. Arıyordum ama Kandırdı, telefonları açmıyordu. Evinden nasıl şu anda Telefonları nasıl açmıyordu. evleniriz? Açmıyordu. hiç Defalarca aradım ama açmıyordu. Kadın da seni bıraktı, oğlunun düğününe gitti. Evet. Sen Aynen, onların bunları evindeydin yaşadım. o sırada. O süreçte gitmeye karar vermiştim. Sonra bunu öğrendim. Evi terk ettim zaten.
Duramazdım zaten orada. Çünkü Evi terk ettin. çocuğun babası başkasıyla evlenecekti. Yani şok içerisindeydim. Ne Çok yapacağımı büyük bir hayal bilemedim. kırıklığı. Gerçekten çok zor bir durum. Peki sen oradan kaçıp direkt programa mı başvurdun? Yoksa sokaklarda biraz zaman mı Sokakta geçirdin? Kaldın mı? Kaldığımız oldu. Çocuğumla çok sıkıntı yaşadık. Sokakta kaldık. Yani hiç işim yok zaten. Gelir kaynağım da yoktu. Bir ailem de yoktu. Eğitimini bıraktın, işin Evet. yok, Hiç anneni, uğruna her şeyimi aileni, bırakmış oldum evini maalesef. bıraktın, kaçtın, hiç bilmediğin, tanımadığın bir adama. Bir de ondan çocuk yaptın. Ve işler de öyle hiç oldu. beklediğin gibi gitmedi. Hiç hayal ettiğim gibi olmadı hiçbir şey. Büyük bir yıkımdı yani. Altında kaldım. Nasıl, enkazın. nerede yaşadın sokakta? Parklarda, orada burada. Küçücük çocuğunla. Bazen insanlar yardım ediyordu. Sonrasında aklıma siz geldiniz. Bana yardımcı olacağınızı düşünerek başvuruda bulundum. Cansu, çocuğun kaç yaşında şu anda? Şu an 8 yaşında çocuğum. Okula gidiyor mu? Okula başlayacak, evet. Başlayacak, daha başlamadı. Aynen öyle. Aslında 8 yaşında bir çocuğun biliyorsun değil Yavrum mi? 2. benim, sınıfta kuzum. olması gerekiyor. O da benimle beraber çok sıkıntı yaşadı. Onun için üzülüyorum aslında en çok. Bunları hak etmedi. Yani en çok istediğim şey çocuğumun babasının soyadının nüfusta görünmesi. Çünkü Şu an seninki mi gözüküyor? aynen Senin benim soyadın mı? soyadım, annemin soyadı üzerinde. Yani Murat çocuğu kabul etmediği için bunu gerçekleştiremedik maalesef. Beni istemedi, çocuğu Ben da de onu istemedi. anlamıyorum. Yani böyle bir babanın soyadı zaten o çocuğun kimliğinde olsa ne olur, olmasa ne olur? O baba babalık yapmadıktan sonra, sevgisini vermedikten sonra, seni değer verip de, değer gösterip de nikahını almadıktan sonra o çocuğa soyadını verse ne olur? Bir işim olsun istiyorum. Kendi paramı kazanmak. Tam çocuğumu oraya geçindirmek gelecektim istiyorum. Cansu. Bak şimdi boş ver çocuğunun soyadını falan. Senin soyadınla devam etsin hayatına. O babadan hayır gelmez sana zaten. O kocadan. Sen şimdi, biz sana güzel bir iş bulduk. Gerçekten Evet, mi? sigortanın ödeneceği, kendini geçindirebileceğin, çocuğunla sana yetebilecek bir maaşın olacak. Çok teşekkür ederim ya size. İyi kötü kadar kafanı teşekkür etsem sokacak bir azdır. yuvada bulduk. Çok mutlu oldum şu Tamam. an gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ee, Sizler de ikinizden Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. buna. Senden de. Sen bir hata yapmışsın. Yanlış yollara girmişsin, yanlış kararlar vermişsin. Çok pişmanım. Biz senin yanındayız ama şimdi bana müsaade et. Tabii. Ben senin anneni arayacağım Gerçekten mi? ve onu buraya davet edeceğim. Bilmiyorum gelir mi, bilmiyorum konuşabilir İnşallah. miyim. Çok istiyorum bunu gerçekten. Annemle kavuşmayı istiyorum. Beni affetsin istiyorum. Özür dilemek istiyorum. Hep istediğim şeydi bu. Yıllardır özür dilemek istiyordum. Onunla bir araya gelmek istiyordum ama cesaret bulamadım. Sen şimdi beni şans masasında bekle Cansu. Peki. Tamam, hem biraz sakinleş. Ben de o sırada bir anneni arayayım, tamam mı? Tamam. Hı. Peki, teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Cansu artık bizim korumamız altında. Başını sokacak bir yeri var en azından çocuğuyla birlikte. Yalnız size söylemem gereken bir bilgi var. Cansu'nun kimliğinde yazan anne adıyla bize söylediği anne ismi birbiriyle örtüşmüyor. Biz sebebini kendisine sorduğumuzda annesinin bir isim değişikliği yaptığını söyledi. Ama bunun nedeni hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Tabii bunu nasıl öğreneceğiz? Cansu'nun annesini arayarak kendisinden öğrenmemiz gerekiyor. En doğru cevap ondan gelecektir. Ben şimdi Emel Hanım'ı arıyorum ve onu buraya eğer açarsa davet edeceğim. Efendim? Alo, Efendim? merhabalar. Emel Hanım'la mı görüşüyorum? Evet buyurun ben Emel. Siz Emel kimsiniz? Hanım, ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Aslı Özkaya. Aslı Hanım. Biliyor musunuz programımızı? Evet biliyorum. Şu an çok şoktayım. Çok heyecanlandım. Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Programa biri başvurdu ve sizin için bir hediye bıraktı. Aslı Hanım çok şaşırdım. Şu an çok heyecanlandım. Ne diyeceğim bilmiyorum gerçekten. Tamam, şimdi sakin olun. Aracımız sizin kapınızın önünde. Lütfen aşağı Siyah inin. araç mı? Evet, siyah araç. Aşağı inerseniz ben araca bindiğinizde sizi yeniden arayacağım. Tamam Aslı Hanım hemen iniyorum. Tamam. Teşekkür ederim.
Sevgili izleyiciler, Emel Hanım çok heyecanlandı. Telefonu da hemen kapattı. Bakalım 12 yıldır görmediği kızının programa başvurduğunu ve onu bulmak istediğini öğrenince nasıl bir tepki verecek? Evet, Emel Hanım aracımıza inmiş. Kendisini yeniden arayacağım. Efendim? Aracımıza inmişsiniz. Evet aslanım indim. Hemen sağ tarafınızda bir kasa var, gördünüz mü? Evet gördüm aslında. Biliyorum, Kasanın izliyorum zaten üzerinde bir zarf programınızı. var. İçinden çıkan şifreyle Evet. kasayı açalım. Hemen açıyorum aslanım, bir saniye. Çok heyecanlandım şu an. Hiç telaş yapmayın. Konuşacağız hepsini. Ama bu nasıl olabilir ki? Ne çıktı içinden kasanın? Cansu bu. Bir sakin olun Emel Hanım. 12 yıldır görmediğiniz kızınız Cansu programa sizi bulmak için başvurdu. Aslanım Cansu iyi mi? Cansu'yu çok merak ediyorum. 12 yıldır ondan haber alamıyorum. Biliyorum, hiç merak etmeyin. Cansu bizim yanımızda. Sizin yanınızda mı? Bizim yanımızda. Fakat sizi bulmak istiyor, sizinle yeniden barışmak istiyor. Tatsızlıklar yaşanmış. Ben sizi buraya davet etsem gelir misiniz? Tabii ki gelirim aslanım. Ne olur Cansu'yu bir yere bırakmayın. Onu bir daha kaybetmek istemiyorum. Tamam. Cansu burada sizi bekliyor. Ben de sizi bekliyorum. Buyurun gelin lütfen. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bekliyorum, teşekkürler. rica ederim. Sevgili izleyiciler, sonunda bir anne çıktı ve çocuğunun programa başvurduğunu öğrenince kızım iyi mi diye sordu. Tabii böyle durumlara sevinir olduk ne yazık ki. Yaşanan hikayeleri gördükçe. Şimdi kendisi buraya gelecek Emel Hanım. Bütün olan biteni ondan bir de öğreneceğiz. Aslanım çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Aslanım çok teşekkür ederim. Allah Estağfurullah. razı olsun. Hoş Teşekkürler. geldiniz. Hoş buldum aslanım. Nasılsınız? İyiyim aslanım, sağ olun. Cansu burada. Sizi kavuşturacağım bugün İyi mi inşallah. peki? İyi olduğunu söyleyemem. Ne yalan söyleyeyim. Üzmek istemem sizi ama 12 yıl çok uzun bir zaman. Ve birbirinizi 12 yıldır görmüyorsunuz. Ve onun başından geçenleri ben dinlerken içim buruk oldu. Size annesi olarak nasıl olacak bilmiyorum. Cansu sokakta kalıyordu bize başvurduğunda. Kalacak bir yeri yoktu. Banklarda yaşıyordu. Şimdi biz onu hemen bir acele bir şekilde bir otele yerleştirdik. Sizi bulmak istiyor. 12 yıldır sizi görmemiş. Neredesiniz? Ne biliyorsunuz çocuğunuz hakkında? Evet aslanım. Tam 12 yıl oldu. Cansu evden gidip beni perişan edeli tam 12 yıl oldu. 12 yıldır ona hiç ulaşamadım. Onu hep aradım ama maalesef onu bulamadım. Polise gittiniz mi? Gittim aslanım. Polise gittim, karakola gittim. Başvurmadığım yer kalmadı. Peki arkadaşlarını falan tanıyor muydunuz Cansu'nun? Bir tane arkadaşı vardı. Ona gittim. O da kuzeniyle beraber ortadan kaybolmuştu. Hiçbir şekilde bulamadım onu, ulaşamadım onu. Okuldaki başka Yok, dostlarını tanıyor muydunuz? tanımıyordum. Kopuk muydu ilişkiniz? Yani çok iyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyemem. Onun da benim de çok kötü bir hayatımız oldu çünkü. O da aynı benim gibi kötü şeyler yaşadı. O yüzden ona çok sahip çıkamadım. Sahip çıkamamışsınız ama galiba biraz da baskı kurmuşsunuz çocuğunuzun üstünde. Evet kurdum. Kurmayıp ne yapacaktım? Mecburdum çünkü. Neden? Onun kendi ayakları üzerinde durması gerekiyordu. Çünkü çok kötü bir kaderi oldu onun. Çok kötü şeyler yaşadı. O yüzden kendi ayakları üzerinde durup kendi hayatını kurması gerekiyordu. Çok kötü bir kaderi oldu derken kimden kaynaklı bu? Aslanım bu çok uzun ve çok eski bir hikaye aslında. Bizim vaktimiz var. Sizin için buradayız. Cansu için buradayız.
dinleyebilirim eğer anlatmak sizi rahatsız etmeyecekse. Açıkçası ben size programın başında biraz kızdım. Çünkü 12 yıl çok uzun bir zaman ve onu bulmak için mücadele etmenizi bekledim. Ama telefonda bana hani dediniz ya kızım iyi mi diye. Aslanım Cansu iyi mi? Cansu'yu çok merak ediyorum. 12 yıldır ondan haber alamıyorum. Biliyorum, hiç merak etmeyin. Cansu bizim yanımızda. Orada birazcık içime su serpildi. Çünkü genelde anneler böyle uzun kopuşlar yaşayan ailelerde çok fazla sormazlar çocuklarının sağlıklarını. Çok ulaşmak istedim ona. Hı hı. Çok bulmak istedim. Gitmediğim yer kalmadı. Çalmadığım kapı kalmadı. Karakollara gittim. Resimlerini dağıttım. Afişler yaptırdım. Sadece amacım onu bulmaktı. Bütün arkadaşlarını araştırdım, sordum, soruşturdum. Ama maalesef Cansu'ya ulaşamadım. Hiçbir izini bulamadınız mı? Hiçbir izini bulamadım. Nereye Ortadan gitmiş sır gibi olabilir? kayboldu. Ya bugün buraya gelene kadar da nerede olduğunu ve kiminle olduğunu bilmiyorsunuz. Ben onu çok aradım. Ben 12 yıl boyunca da onu hep ölmüş kabul ettim. Çünkü ulaşamadım. Ben onu hep öyle zannediyordum. Hayatta Sildiniz mi olduğunu peki? bilmiyordum. Onu silmedim. Ama ona söylemem gereken şeyler vardı. O yüzden ona hiçbir zaman kızım diyemedim. Kızım diyemediniz. Diyemedim. Söylemeniz gereken şeyler neydi? Aslanım, Cansu benim kızım değil. Ona hiç kızım demedim. Nasıl yani? Annesi biliyor Cansu sizi. Evet. Ama ben onun ablasıyım. Ablası mısınız? Evet aslanım. Nasıl yani? Öz ablası mısınız? Evet. Anneniz nerede peki? Annem vefat edildi 4 sene oldu. Başınız sağ olsun. Peki Cansu annesini bildiği halde mi size anne diyor annesi vefat ettikten sonra? Yoksa annesini hiç bilmiyor mu Cansu? Cansu hiç annesini tanımadı. Hiç bilmiyor. Hiç tanımadı. Hiç tanımadı. Sizin aranızda kaç yaş fark var Cansu'yla? 16. Cansu'ya bebekliğinden beri siz mi bakıyorsunuz yani? Annem Cansu'yu teyzeme bırakmış. Ben evlenmek üzereyken Cansu'yu buldum. Evlendikten sonra teyzemden Cansu'yu aldım. Bir dakika siz kaç kardeşsiniz? Annemden 6 kardeşiz. Bildiğim bu kadar. Annenizden 6 kardeş. Evet. Babanızdan? Babamdan bildiğim yok. Babanızla görüşmediniz siz de hiç. Babamı hiç tanımıyorum desem yeridir aslanım. Yaşıyor mu, hayatta mı babanız? Hiç bilmiyorum. Yaşıyor mu? Bu ülkede mi? Başka ülkede mi? Hiçbir bilgim yok babam hakkında. Peki anneniz 4 sene önce vefat etti. Evet. Ama hani Cansu annesiyle büyüyebilirdi. Sizi niye annesi biliyor? Dedim ya aslanım. Cansu'nun da benim gibi kötü bir hayatı oldu. Annemin de bizim gibi bir kötü hayatı olmuş. Annem babamla evlenmiş ama babam tır şoförüymüş. Hep uzun yollara gidiyormuş. Babam evlendiğinde babamın ailesinin baskısından dolayı erkek çocuk doğurmak zorunda kalmış. Erkek çocuk istemişler yani. Evet. 2 tane oğlu olmuş benden önce. Sonra ben doğmuşum. Ben doğduğumda annem istenmeyen kadın olmuş. Kız çocuk dünyaya getirdiği için. Kız çocuk dünyaya getirdiği için annem istenmeyen Hangi devirde kadın yaşıyoruz? olmuş. Ve maalesef babam bir gün gene uzun yola gittiğinde babaannem annemi kucağında benle beraberken kapının önüne koymuş. Sonra annem benle beraber camiye sığınmış. Sizi anneniz mi büyüttü? Hayır. Çünkü annem bana bakamadığı için beni birinin yanına evlatlık verdi. Vermiş daha doğrusu. Yıllar sonra evlatlık verildiğim annem babam aslında benim annem babam olmadığını söylediler. Ve ben kendi ailemi bulmak istedim. Öz annemi
öz babamı bulup babamın yüzüne tükürmek, ona hesap sormak istedim. Ama evlatlık verildiğim aile bana sadece babamın evini bildiklerini söylediler. Oraya gittim ama orada kimse yoktu. Kimseye ulaşamadım. Peki anneniz sizi oraya evlatlık veriyor. Evet. Maddi sıkıntılardan dolayı mı veriyor? Bakamayacak size. Bakamadığı için, Kendi ne yapıyor? kalacak bir yer bulamadığı için beni oraya veriyor. Hı hı. Annem sonra birinin yanına sığınıyor. Sığındığı kişi de evli. İkinci kadın olmayı kabul ediyor annem. Siz dünyaya geldiğinizde anneniz kaç yaşındaydı? Annem 19 yaşındaydı. Siz ama 3. çocuksunuz. İlk 2 çocuk erkek demiştiniz bana. Doğru. 19 yaşında sizi dünyaya getirdiğine göre anneniz 16 yaşında falan mı ilk çocuğunu doğurmuş oluyor? Evet. Annem babamla evlendiğinde 16 yaşındaymış. Ve hemen ilk çocuğunu doğuruyor. Sonra evden babaanneniz sizi atıyor ve anneniz sizi tanımadığı birine evlatlık veriyor. Doğru mu? Doğru aslanım. Sonra gidiyor, evli bir adamla birlikte oluyor. Evet. Ve orada ikinci kadın olmayı kabul ediyor. Peki sonra onu kabul etme sebebi seni yanına almak falan değil mi? Yok. Öyle bir amacı hiç olmamış herhalde ki. Çünkü oradan da 3 tane çocuk doğuruyor. Evlilik dışı çocuğu oluyor yani annenin. Evet. Sen bunları nasıl öğreniyorsun? Annenle görüşmüyorsun. Yıllar sonra annemi bulduğumda annem anlattı bunları bana. Peki sen anneni nasıl buldun? Evlatlık verildiğim evden annem, babam bana babamın yaşadığı evi söylediler. Ama oradakiler bana annemin bir sığınma evinde kaldığını söyledi. Ben de annemi aramak için sığınma evlerine gittim. Annemi buldum. Annemi bulduğumda annem gündüzleri çalışıyor. Akşamları da sığınma evinde kalıyordu. Peki annen gündüz çalışıyor, akşam orada kalıyor. Hani bir şekilde hayatını yoluna sokmamış olsa bile bir rutinini oturtmuş. Evet. Seni ziyaret etmeye gelmiyor muydu buna rağmen bıraktığı eve? Yok. Beni bıraktığı gibi işte Cansu'yu da teyzeme evlatlık olarak bırakıyor. Peki sen Cansu'yu nasıl buldun? Annemi bulduğumda annem bana bunları söyledi. Kardeşin mi var dedi. Evet. 3 tane kardeşim olduğunu söyledi. Cansu'yu da teyzeme bıraktığını söyledi. Sen teyzen olduğunu biliyor muydun o zamana kadar? Bilmiyordun Hayır. herhalde, değil mi? Annemi bulduktan sonra öğrendim her şeyi. Peki sonra teyzene mi gittin? Teyzeme gittim. Teyzemden Cansu'yu almak istedim. O da hiç üstelemedi. Verdi mi hemen? Kaç Verdi. yaşındaydı Cansu'yu aldığında? 4 yaşındaydı. Çok küçüktü. Peki annen sana git Cansu'yu alma dedi. Ona sen mi bak dedi. Ne konuştunuz annenle? Beni niye bıraktın demedin mi? Söyledim. Çaresiz olduğunu, bakamadığını, zor hayat yaşadığını. O yüzden de Mecbur kaldığını mı söyledin? evet, mecbur kaldığı için beni evlatlık verdiğini söyledi. Kızmadın mı? Kızdım, üzüldüm ama hiçbir şey değiştiremez. Sonra Cansu'yu aldın, ona gerçekleri söylemek yerine ben senin annenim mi dedin? Ne dedin? Ona gerçekleri söyleyemezdim. Çünkü çok küçüktü. O yüzden ona hep kızım gibi davrandım. Kızım gibi büyüttüm. Allah razı olsun eşimden. O da hiçbir şey söylemedi. Sahip çıktı. Peki sizin çocuğunuz var mı? Çocuğum oldu. Cansu onu kardeşi zannediyor. Evet. Bir oğlunuz var galiba değil mi? Evet, bir oğlum oldu. Cansu da onun hep ablası olarak kaldı hayatta. Peki sizin eşinizle Cansu'nun arası nasıldı? Aslında önceden çok iyiydi. Ta ki oğlum olana kadar. Oğlum olduğunda ister istemez ayrımcılıklar başladı. İkinci plana atıldı mı? Evet, Cansu istenmeyen çocuk oldu. O yüzden Peki şimdi Zaten. siz annenizi buldunuz, gittiniz teyzeden Cansu'yu aldınız. 4 yaşındaydı. evet, Siz zaten evliydiniz o dönemde. evlenmek üzereydim. Evlenmek üzereydiniz. Evet, evlendikten sonra hemen gidip Cansu'yu aldım.
evlendiniz, Cansu'yu aldınız. Cansu'ya annesi olduğunu, annesinin başka biri olduğunu söylemediniz. Bunu anneniz mi istedi sizden? Hayır. Annem bana sadece Cansu'ya sahip çıkmam gerektiğini söyledi. Ama Cansu çok küçüktü. 4 Ya ama yaşındaydı. anne hayatta, ben de şunu anlamıyorum. Anne hayatta sığınma evinde kalıyor. Gündüzleri çalışıyor. Hani artık gelip size ben buradayım deyip hani yılların hasretini giderebilirsiniz. Yapmadı. Siz de evlenecek yaşa gelmişsiniz. Yapmadı. Annem bize annelik yapmadı. Hani bir üstesinden gelinebilecek bir duruma evrilmiş olaylar. Neden anne sizinle görüşmedi? Bilmiyorum. Bize hiç sahip çıkmadı. Hiç bilmiyorum. Sorduğumda da hep geçiştirdi. Anlatmak istemedi. Hep konuları kapattı. Cansu ile annenizi bir araya getirdiniz mi? Hiç birbirlerini gördüler mi? Getirdim. Gördüler. Cansu o zaman 6 yaşındaydı. Çok küçüktü. Ve hiç yabancılık çekmedi. Hemen gitti anneme sarıldı. Anneniz ne yaptı? Annem bana Cansu'ya sen bak. Benim bakacak durumum yok. Cansu'ya sahip çık dedi. Ne gidecek bir yerim, ne kalacak bir evim var dedi. Cansu'ya benim sahip çıkmam gerektiğini söyledi. Çaresiz miydi anneniz? Çaresiz olduğunu söylüyordu. Gidecek bir yerin olmadığını, kimsesinin olmadığını söylüyordu hep. Siz de Cansu'yu aldınız. Cansu'yu aldım ve ona annelik yaptım. Ama ikinci çocuk, yani sizin çocuğunuz dünyaya gelince o da ikinci plana düştü. Ve aslında evde Cansu'nun bize dediğine göre istenmediğini hissetti. Yani ben Cansu'yu hiç istemediğimi hissettirmemeye çalıştım. Ama yapamadım. Eşim yaşattı. Yani oğlumuz olduktan sonra Cansu'yu hep ikinci plana attı. Hep onu dışladı. Cansu da bunu Sevgili hissetti. izleyiciler, düşünsenize. Dünyaya geliyorsunuz. Baba sizi terk edip gidiyor. Bir kere erkek çocuğa kıymet verilen, cehalet dolu bir evin içine doğuyorsunuz zaten. Kız çocuklara değer verilmeyen bir evin içine dünyaya geliyorsunuz. Hayata bir sıfır yenik başlıyorsunuz değersizlik duygusuyla. Baba terk edip gidiyor. Üstüne anne sizi hiç tanımadığı bir yere veriyor evlatlık olarak. O da terk ediyor. Sonra geliyorsunuz bu tarafa. Abla, aslında öz ablası, annesi diye karşısına çıkıyor. Onu alıyor. Tam güzel bir ilişki kuruyorlar 1-2 yıl. Belki kız dünyaya yeniden güven duygusunu hissedecek ve hayata tutunacakken üvey baba var. Üvey baba da ona değersiz hissettirmeye başlıyor. Ve yerine gelen yine bir erkek çocuk var. Yine o daha kıymetli hissettirilmeye başlıyor. Sonra gidiyorsunuz, evden kaçıyorsunuz. Sevgiyi başka birinde arıyorsunuz. Bunları duymaya ne kadar hazırsınız bilmiyorum ama o da sizi terk ediyor. Gidiyor ve yerinize başka birini tercih ediyor. Gene değersizsiniz. Şimdi bu kız hayata nasıl tutunsun? Kime güvensin? Nereye sarılsın? Aslında niye bunları söylediniz? Cansu kötü mü? Çok kötü durumda Cansu. İşte bu anlattıklarımı yaşamış durumda Cansu. Daha ne kadar kötü olabilir ki? Ne bir tutunacak dalı, ne sevgiyi hissedecek biri, ne de ait olduğu bir yeri var. O kadar çaresiz ki sokaklarda, banklarda yaşamış günlerce. Ve o kadar çaresiz ki programa gelip bana kalacak yer bulun diyor. Şimdi sevgili izleyiciler, bu anlattığım profilde bir kız çocuğu. Düşünün bu kız çocuğunun bir de çocuğu var. Şimdi bu çocuğa nasıl annelik yapsın, nasıl sahip çıksın? Bunu söylemek zorundaydım, kusura bakmayın. Nasıl yani Aslı Hanım? Zaten birazdan öğrenecektiniz. Nasıl annelik yapsın, nasıl sahip çıksın bu psikolojiyle, bu ruh sağlığıyla nasıl ona yetebilsin? Cansu'nun çocuğu mu var? Cansu'nun çocuğu var. Yapmayın Aslı Hanım. Bu daha Ve o çok çocuk küçük. da Cansu'nun kaderi gibi, Cansu'nun yaşadığı kader gibi. O nasıl annesinin kaderini yaşıyorsa o çocuk da babasız büyüyor şu anda. Çünkü o çocuğun da babası onu terk edip gitmiş. Cansu'nun çocuğu var, hem de 8 yaşında çocuğu var. 8 yaşında mı? 8 yaşında çocuğu var. Neden evlenmiş?
Neden? Neden evden kaçmış? Neden gitmiş? Neden Aslı Hanım? Neden evlenmiş bu kadar erken? Niye evlenmiş? Neden evden kaçmış? Sizce? Ona çok baskı kurduğumu söylüyorsun ama ben ona Baskı baskı kurmak da değil. zorundaydım. Bak, sevgi gördüğü yerde baskı da hissetmez insan. Der ki onlar beni korumak için yapıyor ama o sevgi görememiş hiçbir yerde. Ve en acısı da ne biliyor musunuz? Evlilik dışı bir çocuğu var Cansu'nun. Çünkü adam onu evlenmeye layık biri gibi görmemiş zaten. Bunları sizi üzmek için söylemiyorum. Tabii ki annenizin eksikliklerini kapatmak zorunda da değilsiniz. Abla olarak belki fazlasıyla üstünüze düşeni yaptınız. Sizin evinizin içinde değildik. Ama bunlar çok büyük yaralar. O yüzden gene diyorum, herkesi içinde bulunduğu durumla değerlendirmek lazım. Ben şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Aslanım ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Hiç kolay bir şey değil. Şeyi merak ediyorum Emel Hanım. Annem 4 yıl önce vefat etti dediniz. Annenizle hep görüşüyor muydunuz sık sık? Konuşuyor muydunuz? Hep görüşürüz diyemeyiz. Bulduktan sonra da bırakmak istemedim. Sık sık görüşüyor muydunuz? Yani onun birlikte olduğu adam, kocası diyemeyeceğim, kocası değildi çünkü. Onun birlikte olduğu adam sizi biliyor muydu? Kardeşlerinizle görüşüyor muydunuz? Aslanım ben annemi bulduğumda ona bir kağıt vermiştim. Bana ulaşması gerekirse ulaşsın diye. Not vermişsiniz. Evet. Telefon numaranız mı yazıyor? Evet, adresim ve telefon numaram yazıyordu. Annemin bir apandisit sorunu vardı. Ameliyat oluyor ve adam annemi hastaneden terk ediyor. Sen artık benim işime yaramazsın, sen hasta bir kadınsın diyor ve annemi bırakıyor. Annem hastaneden çıktığında bana ulaştı ve ben annemi yanıma aldım. Birlikte mi yaşadınız? Birlikte yaşamadık. Çünkü annem benimle kalmak istemedi. Herkes kendi kavunda yaşar dedi. Ve yine sığınma evlerine gitti. Zaten 4 yıl önce de annemi kaybettim. Sığınma evinde tek başına vefat etti. Erkek Evet. çocukları kurtarmadı mı onu? Hiç onları bilmiyorum. Hiç onlara ulaşamadım. Hiç bulamadım, onları da bulamadım. Bir tek Cansu'ya ulaştım. Ona da sahip çıkamadım. Annelik yapmaya çalıştınız ama Sahip çıkamadım. sizin de bir hayatınız vardı ve yapamadınız. Yapamadım. Çok aradım. Gitmediğim yer kalmadı. Çok karakollara başvurdum. Her gece oturdum, düşündüm, ağladım. Çok ağır hikaye, yani çok ağır bir yaşam olayı bu duyduklarımız. Yani ben şimdi mesela sizi dinlerken böyle kalbim çarpıyor. Kaldıramıyorum duyduklarımı. Yani bir kızın sokaklarda kalmasını, 16 yaşında gitmesini, işte küçücükken daha kucağına çocuk almasını, annesiz kalmasını, babasız kalmasını. Bunları mesela böyle duydukça ben içime sığdıramıyorum. Bunları siz yaşamışsınız hepsini bir bir. Çok büyük şeyler bunlar, büyük yaralar. Evet aslanım. Belki siz gene eşinizden bir nebze bir sevgi gördünüz, bilmiyorum. Allah razı Hikayeniz olsun net bir eşimden. şekilde ama Cansu şu hikayenin, anneniz ve Cansu şu hikayenin en yaralı iki kahramanı. Dediğim gibi Allah razı olsun eşimden. Bize sahip çıktı. Cansu'ya da sahip çıktı ama oğlum olduktan sonra Cansu hep ikinci plana kaldı. Daha çok değer görmesi gerekirken, aslında daha çok sevgi hissetmesi gerekirken. Neyse, ben şimdi toparlamam gerekiyor durumu. Ben şimdi Cansu'nun yanına gidiyorum. Siz biraz burada duyduklarınızı sindirin istiyorum, toparlanın. Güçlü bir şekilde onun yanına gelin istiyorum. Tamam, Tamam aslanım. bana müsaade edin. Ben sizi şans masasında bekliyor olacağım. Tamam aslanım. Çok teşekkür ederim.
sorsam annem buraya gelecek mi? Emel Hanım geldi. Gerçekten mi? Geldi, Çok konuştuk. sevindim. Burada olduğunu biliyor, senin onu aradığını biliyor. Peki bana kızgın mı? Sana hiç kızgın değil, merak etme. Tedirgin olacağım bir şey yok. Buna inanmak istiyorum. İnşallah öyledir. Annemin huyunu biliyorum çünkü. Ama geldiği için çok sevinçliyim. Şimdi ben onunla konuştum. Senin hayatına dair bir takım çok detay vermeden yaşadığın şeyleri anlattım. Evet. Ve ne olur kusura bakma bir çocuğun olduğunu da söylemek durumunda kaldım sana sormadan. Peki nasıl bir tepki verdi? Kızdı mı? Sadece çok şaşırdım. Ben yani bir arada olunca konuşacaklarınızı, yani size bununla ilgili zaman vereceğim zaten, sen onu anlatırsın diye düşündüm. Annem burada ama değil mi? Burada, Geldi. burada. Hatta Şükürler şimdi... olsun, sana şükürler olsun. Anne! Geçti Cansu. Anne seni çok özledim. Hepsi Beni geçti. affet lütfen. Hepsi çok özür geçecek. dilerim. Her şey öğrendim ben hastalığımda. Hayır, hayır. Hepsi geçecek. Gelin böyle oturun. Gel. Gel Cansu. Şimdi sizin birbirinize söyleyeceğiniz çok önemli şeyler var. Ve ben sizi o yüzden baş başa bırakmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, müsaadenizle. Ben Teşekkür ederim. onları baş başa bırakmak istiyorum. Ve diyorum ki, sevgili izleyiciler, dünyayı değiştirecek tek şey eğitimdir. Ama ben eğitim derken aslında sadece üniversiteyi bitirmekten, master yapmaktan, doktora yapmaktan bahsetmiyorum. Ben zihniyetimize yapılan eğitimden bahsediyorum. Duygusal zekamıza yapılan eğitimden bahsediyorum. Duygularımıza yapılan eğitimden bahsediyorum. Efendim siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşçakalın. Geçecek Cansu. Her şeyi öğrendim. Bir çocuğun varmış. Evet. Korkma. Ona da sahip çıkacağız. Beraber onu büyüteceğiz. Bu saatten sonra her şeyin üstesinden beraber geleceğiz Cansu. Teşekkür ederim. Üzülme. Çok mutlu oldum. Beni çok mutlu ettin. Geleceğini düşünmüyordum. Umutsuzdum. Bir yanım umutluydu, bir yanım umutsuzdu. Ben seni şu çok an aradım. Çok hayal bulmak ettiğim istedim. şeyi yaşıyorum gerçekten. Yıllardır bu an hayalini kuruyordum. Çok şükür gerçekleşti. Benim de sana söylemek istediklerim bazı gerçekler var. Hepsini beraber yaptıracağız Cansu. Tamam anne, hepsini konuşacağız.